New York'ta Zer filminin New York sahnelerini çekmek için bulunmaktayız. Yaklaşık 15 gündür burada filmin New York çekimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Zer'in kaynağı 2005 yılına dayanıyor. Benim daha önce çektiğim Dur isimli bir belgesele aslında dayanıyor. Kaynağı orası. O mesafe bu filme bence daha büyük bir güç katacak, bir derinlik katacak. Yani karakterimizin yaptığı yolculuğun derinliğini arttıracak diye düşünüyorum. Yoksa bu kadar çileye katlanıp gelip New York'ta bu koşullarda film çekmeye çalışmazdık tabii. Zer filmi Jean isimli karakterin köklerini, yolculuğunu anlatıyor aslında. Biraz belki aynı zamanda kendine dönük bir yolculuğu anlatıyor. İçe dönük bir yolculuğu anlatıyor. Yani Jean karakterine karar vermek hakikaten zor oldu. Çünkü filmin belki de benim yaptığım filmler içinde ilk kez baştan sona sadece bir karakteri izleyeceğiz. İstanbul'da auditionlar yaptık. Çok denedim. Yani amatör oyuncular, profesyonel oyuncular birçoğuna baktım. Nick'i seçtik. Çünkü aslında ilk audition'da hemen ele verdi yani Nick'in oyunculuğu hakikaten aradığım karaktere çok uygundu. Normalde filmimiz yani New York'tan başlayıp Türkiye'ye doğru geliyordu. Ama işte yapım koşullarının sıkıntısından kaynaklı biz tersten başladık. Türkiye'den New York'a doğru geldik. Türkiye'yi çekip bitirdik. Şimdi burada New York sahneleri için buradayız. Biz New York'a galiba talihsiz bir zamanda geldik. Yanılmıyorsam son 25 yılın en soğuk zamanında geldik. Bir kere bu başlı başına burayı sevmek ya da burayı biraz tanıyabilmek için başlı başına sıkıntılı bir şey. Çünkü üşüyorsunuz, rahat hareket edemiyorsunuz, çok fazla dışarı çıkmak istemiyorsunuz vesaire. Bu başlı başına hani yaşama katılmak konusunda bir engel. Yani daha keyifli bir zamanda gelseydik belki sokaklarda daha rahat dolaşıp insanlarla çok rahat iletişim kurup o sıcaklığı hissedebilirdik. Biz bir de sıcak iklimden geliyoruz doğal olarak. Ama başlı başına bu bir sorun olarak kaldı üstümüzde. Ya ben şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinden farklı milletlerden insanların geldiği bir atmosfer var burada. Bir bakıma bu insanı gördüğünde çok mutlu ediyor. Yani bir sürü farklı milletten, farklı dinden, farklı ırktan insan bir arada aslında gayet baktığınızda sosyal yaşamın içinde sorunsuz bir şekilde yaşıyorlar. Yani burada farklı Çin mahallesi, işte Bangladeşlerin yaşadığı bir yer, farklı farklı öbeklerde yaşayan insanlar var ve farklı kelimeler, telaffuzlar, cümleler, şeyler duyuyorsunuz. Tip olarak da çok düşünsenize Asyalılar, siyahlar, beyazlar, işte çok farklı olmadığınız, alışık olmadığınız farklı kıyafette dolaşan kadınlar, erkekler. Ama biz orada biraz daha aynıyız. Biraz daha birbirimize benziyoruz. Burada daha farklı şeyler görünce doğal olarak şaşırıyorsunuz. Evet. Bugün de burada bir sualtı çekimi yapacağız. Enteresan bir sualtı çekimi yapacağız. İnşallah başarılı olacağız tahminimce. Şimdilik iyi gidiyor. Biraz vakte ihtiyacımız var sadece.
Duyduğuma göre yönetmen hakkında da kötü şeyler konuşmuşsun burada. Evet. Yönetmenimiz Hakkında bir şeyler mi söyledi? Az önce sanki öyle bir istihbarat aldım. Yönetmen hakkında ileri geri konuşuyor. En zor sahnemiz herhalde bu şimdiye kadar. Ben New diyorum York'ta bu taraftan çektim. çekelim, o diyor diğer taraftan çekelim. Şimdi biz ne yapacağız? Ortada bu durumda ortaya geleceğiz. Bence riskli. Travels through the world, coming from far away, up, down, a long, long distance. And we're going underground. Music travels through the world, coming from far away, up, down, a long, long distance. And we're going underground. And we're going underground. Hey! Abi şöyle böyle fix edilmemiş bir şey nasıl çalışacağız böyle ya? Saat 2 oldu gerçi. Şimdi bir tane şey alırlar, prova alırlar muhtemelen. O provadan sonra, gerçi çok zor bir sahne çekiyoruz biz şu an. Yani hem teknik olarak çok zor bir sahne, hem de filmin ilk açılış sahnesini çekiyoruz. Bir açı için ışığımızı yapıyoruz. Normally, the gear is too heavy. They are too fast. You're having trouble to stabilize. This way. No, I think This one? camera Okay. better also. Zach, camera right. No, right higher. Music travels through the world, coming from far away, up, down, a long, long distance. And we're going underground. Music travels through the world, coming from far away, up. Şu anda bir Amerikan Türk Kürt bir karakter canlandırıyor. Biraz Arnavut. Çok komik değil mi ya? Bugünkü sahne Heli ile başlıyor. What? Heli. Haley, yeah. Hayley ya. Hayley ile başlıyor. But I guess my Turkish name is Haley. Ona dedim valla son dakika geldim, filmi sen başlattın yani. Ama iyi de oldu yani. İkisi de bence iyi oynadılar. Yani kameradan dolayı çok zorlandık. Su altı kamerası kullandık. Biraz zaman Kurulan aldı. Evet. sistem- Belki o zamanı biraz daha Tabii çok geç başladık. Aslında benim en iyi planım değil bu yani. Daha iyisini yapardım. İsterdim yani. Ama baktık ki filmi çekemeyeceğiz yani. It was through referrals. So a good friend of mine who is a producer knew Mustafa, who is also working on the project, and then he introduced me to Kazim. My dad visited Turkey a long time ago, and he visited Istanbul and got to travel throughout the country. And he said that Istanbul is one of the 5 cities I have to visit before I die, that it's a must. And he said it's a very beautiful city, and can't wait to visit there one day. İyi gidiyor yani İngilizce konuşan oyuncularla çalışıyorum ama her ne kadar ne dediklerini çok net anlamasam da tavrından anlayıp müdahale etmeye çalışıyorum. Türkiye'de daha evvel aşağı yukarı 25 sene ışık şefliği yaptım. Ondan sonra buraya yerleştim. Burada da birkaç tane sinema filmim, hatta sinema filminden haricinde reklam filmlerim, tanıtım filmlerim oldu. Tamamen her şey tesadüf. Türkiye'deyken bir lotoriye katıldım tesadüfen 96 yılında ve 98 yılında da Green Card kazandım. Tamamen tesadüf. Aslında Amerikan rüyası diye bir şey yok. Onu biz gözümüzle fazla büyütüyoruz. Yani buraya geldikten sonra Amerikan rüyasının olmadığını anladık. Çünkü burada görünen şu ki herkes çalışıyor. Herkes çalışmak zorunda. Türkiye'de herkes çalışmıyor. Alt tabaka çalışıyor, üst tabaka goy goy yapıyor. Orası benim doğduğum, büyüdüğüm, yani emek verdiğim bir vatanım. Tabii ki burada da şöyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. Burada da ikinci bir vatandaşlığı aldım. Amerikan vatandaşı oldum. Ama benim vatanım orası. Gerçek vatanım orası.
Nasıl gidiyor? Soğuk gidiyor. New York'un havası hiç yardımcı olmadığı için bile bugün bütün gün kar yağacak arkadaşlar. Çok soğuk ya. Çok soğuk değil mi? Tutamıyorum. Evet. Neden? İyiye doğru değişen şeyler var tabii. En azından bu dijital kameralar sayesinde sinemadaki genç yönetmenler kolaylıkla az paraya film çekebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yaratıcılıklarını ifade edebiliyorlar. Ama insan kalitesi olarak bazı şeyler kötüye doğru gitti. Yani eskiden bu meslekte insana daha fazla değer verilirdi. Şimdi verilmiyor eskisi gibi. Nasıl abi çekimler? Çok güzeldi. Çok hızlı çalışıyor. Şu anda neredeyiz? Şu anda Riverside Church'teyiz. Kilisedeyiz. Kilisedeyiz. Burası Manhattan'ın uptown'da oluyor.